Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlere kabardıkça kabaran, lezzetiyle ve şekliyle şahane bir poğaça tarifiyle geldim. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel poğaça tarifini nasıl yapmışım hemen detaylarına geçiyorum. Kullandığım yöntem ve teknikleri kaçırmamak adına lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Uygulamış olduğum mayalama ve pişirme tekniği ile eminim sizlerin de puf puf kabaran yumuşacık poğaçalarınız olacak. Evet, hemen hamurumuza başlayalım. Genişçe bir yoğurma kabına 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyu alıyorum. Üzerine 1 paket kuru instant maya, 2 yemek kaşığı toz şekeri ekledikten sonra spatula ile şöyle bir karıştırıyorum. Sütü ve suyu mümkünse ocakta bir miktar ısıtın arkadaşlar. Üzerine 2 adet yumurta akı ve 1 miktar un ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Poğaça yaparken kullanılan sıvı malzemelerin soğuk olmaması, hatta mümkünse biraz sıcağa yakın ılık olması çok önemli. Bu şekilde yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Üzerine yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Tarif için yaklaşık 6 su bardağı un yeterli olacaktır. Un için kullanmış olduğum bardak ölçüsü yine 200 mililitre. Ele yapışmayan yumuşakça bir hamur elde edelim. Hamurumuz toparlanmış, kıvam almış durumda. Bu aşamada üzerine yaklaşık 2 yemek kaşığı oda ısısında yumuşamış tereyağı ilave ediyorum. Yaklaşık 50 gram kadar tereyağı ilave ettikten sonra mikserin bu şekilde hamur karıştırma aparatıyla tereyağını hamuruma güzelce yediriyorum. Bu aparatınız yoksa hiç sıkıntı değil. Elinizle yoğurarak da tereyağı ile hamuru tamamen birbiriyle özdeşleştirebilirsiniz. Sonradan eklemiş olduğumuz tereyağı hamura muhteşem bir kıvam ve muhteşem bir lezzet veriyor. Sizler de bu poğaçayı mutlaka deneyin. Gerçekten şahane bir poğaça oluyor arkadaşlar. Evet, karıştırdıkça görmüş olduğunuz gibi kıvamı daha da güzelleşiyor. Evet, elime bir miktar sıvı yağ alarak hamurumu şöyle bir toparlıyorum. Üzerini kapatarak yaklaşık 40-45 dakika ılık bir ortamda hamurumu mayalandıracağım. Bu arada kullanmış olduğum malzemeleri açıklamalar kısmına ekliyorum. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Beni hangi ülkeden ya da şehirden izlediğinizi yorumlar kısmına yazarsanız okumaktan mutluluk duyacağım. Evet, görmüş olduğunuz gibi süre sonunda hamurumuz güzel bir şekilde kabarıp mayalanmış. Hamurumuzun mayasını şöyle bir aldırdıktan sonra artık poğaçamıza şekil verme aşamasına geçebiliriz. Bir miktar un serpmiş olduğum tezgaha hamurumu aktarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı yumuşacık. Elimle şöyle gelişigüzel toparlayarak hamurumu ikiye bölüyorum ve 2 büyük beze elde ediyorum. Bezelerden bir tanesine şekil verirken diğerinin üzerini mutlaka kapatalım. Kuruma olmasın arkadaşlar. Bezelerden bir tanesinin üzerine bir miktar daha un serptikten sonra merdane ile inceltiyorum. Ne çok ince ne çok kalın olacak. Videoda gördüğünüz kalınlık poğaçamız için idealdir. Evet, görmüş olduğunuz gibi ters yüz ederek hamurumu güzelce büyütüyorum. Hamurumu yeterince açtıktan sonra eşit parçalar olacak şekilde 8 parçaya dilimleyelim. Ve uç kısımlarını videoda görmüş olduğunuz gibi keselim. Yapması çok keyifli bir tarif arkadaşlar. Şekliyle, lezzetiyle şahane bir poğaça oluyor. Bu tarifi sizlere de ısrarla öneriyorum. Mutlaka deneyin.
Ben arası için beyaz peynir kullanıyorum. Dilerseniz patatesli, kıymalı veya ıspanaklı harç da kullanabilirsiniz. Hamurumun uç kısımlarına peynirden yerleştiriyorum. Bu tarif ayrıca buzluk için de uygun bir tariftir. Bolca yaparak buzluğunuza atın, dilediğinizde çıkarıp ısıtarak yumuşacık tüketebilirsiniz. Evet, peynirli kısımdan başlayarak içe doğru sardım ve iki ucunu birleştirerek bu şekli elde ediyorum. Tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. 16 adet poğaça elde edeceğiz. Hazırlamış olduğum poğaçalarımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde yerleştiriyorum. Birazdan uygulayacak olduğumuz ön mayalandırma işlemini sizler de uygulayın. Puf puf yumuşacık poğaçalarınız olacak. Bu tarife garanti veriyorum arkadaşlar. Sizler de benim gibi yapın. Sonucundan eminim çok memnun kalacaksınız. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10 dakika bekletelim. Poğaçalarımız fırında 10 dakika beklerken biz de üzeri için 2 yumurta sarısı, üzerine 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı sütü ekleyerek uygun bir kapta karıştıralım. Bu arada 190 derece fırında poğaçalarımız kabaracak, ön mayalama işlemi gerçekleşecek. Görmüş olduğunuz gibi poğaçalarımız 2 kat kabarmışlar. Hazırlamış olduğumuz yumurtalı sosu poğaçalarımızın üzerine bolca sürelim. Biz poğaçalarımızın üzerini hazırlarken bu arada fırını 180 dereceye düşürelim. Üzerinde haşhaş kullanıyorum. Dilerseniz susam veya çörek otu da kullanabilirsiniz. Ve poğaçalarımızı 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika üzerleri kızarana kadar tekrar pişirmeye gönderiyorum. Bu tarifi sizlere de ısrarla öneriyorum. Sonuçtan memnun kalacaksınız. Sıcakken üzerine örterek ılıtırsanız yumuşacık poğaçalar elde edeceksiniz. Umarım buraya kadar izlemiş ve beğenmişsinizdir. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.